Herkese selam. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün pazar bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. Toplam 7 tane maç çıkarttım. Hemen videoya geçeceğim. Video çok uzun olmasın. Gerçekten çok yorgunum. Sizin de zamanınızı almak istemiyorum. Videonun editi de çok uzun sürüyor. Benim için de çok zor oluyor. Hemen videoya geçeceğim. Ama ilk önce hatırlatmalarımızı yapalım. Telegram kanalımız var. Açıklama kısmında linkimiz mevcut. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Kanal ücretsiz zaten. Herkese açık. Hepinizi beklerim. Orada da gün içinde coinler baremleri açılınca coinler bahisleri, tahminleri paylaşmaya çalışıyorum. Coinlerler güzel gidiyor. Gelmenizi tavsiye ederim. Like ve yorumlarınızı da yaptıysanız hemen videoya geçelim arkadaşlar. Maçlarım bunlar arkadaşlar. İlk maçımız Kaiserslautern Osnabrück maçı ile başlayalım. Saat 15.30'da başlıyor. Bundesliga 2 maçı. 3 tane maç var ama ben bir tanesini aldım. Aslında St. Pauli'yi de almıştım ama sonradan vazgeçtim. Çünkü St. Pauli lider olduğu için biraz tırstım o maçtan. Gol yemeyebilir St. Pauli. O yüzden ondan vazgeçtim. Kaiserslautern maçını aldım. İlk önce bununla başlayalım arkadaşlar. Kaiserslautern geçen hafta maçını kazanmıştı. Ondan önce de yine kaybetti. Yani inişli çıkışlı bir durumu söz konusu. Osnabrück'ta geçen hafta sürpriz yapmıştı galiba. Hamburg'u yendi deplasmanda. Yine ondan önce de Hannover'i yendi. Ama ligin son sırasında 18 puanı var. Yani kazansa da kurtulabileceğini zannetmiyorum. Rakipleri de güçlü çünkü. Kaiserslautern çok güçlü. Schalke bugün puan aldı sanırım. Son dakika gol yedi. 3-3 berabere kaldı herhalde. Onlar da iyi durumda. Schalke de kurtulacaktır buradan. Yani Osnabrück'un buradan bir kurtulma şansı yok gibi görünüyor. Karşılıklı golü var. %71, 2.5 üst, %84 görünüyor arkadaşlar. İki takımdan daha ziyade Kaiserslautern çok gol atıp çok gol yediği için barem biraz yüksek yüzdesi. Kendi evindeki maçlara baktığımızda gol yemediği maç yok zaten Kaiserslautern'ın. Atamadığı maçta 3 gol, 3 maçta gol atamamış. Kimleri atamamış? Greuther Fürth'ü atamamış. Holstein Kiel'e gol atamamış. Bir de son evinde oynadığı maçta Karlsruhe'ye gol atamadı. 4-0 yenildi. Bu maçta da bizi yatırmıştı. Galiba kırmızı kart da görmüş olabilir burada. Bu karşılıklı golü var oynamıştık çünkü. Var ve üst oynamıştık. Üst oldu ama KG olmadı. Burada gol atamadılar. Kırmızı kart demiş olabilir. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama kırmızı kart olmuş olabilir. Çok kırmızı kart oluyor zaten bu ligde. Osnabrück'ta geçen hafta dediğim gibi Hamburg deplasmanında galibiyetle geldi. Bir sürpriz galibiyet aldılar. Onlar deplasmanda ne yapıyor ona bakalım. Zaten 12 maçın 8'i KG olmuş. Gol yemediğim maç sayısı 1. Gol atamadığım maç sayısı 4. Yani kimlere gol atamamış? Hannover'den 7 gol yemiş. Gol atamamış. Greuther Fürth'ten 4 yemiş. Gol atamamış. Yine Schalke'den 4 yemiş. Gol atamamış. Schalke'de zaten direkt rakibi yani 2-3 sıra üstünde. Hertha Berlin'e gol atamamış ama son 4 deplasmandan gollü mağlubiyet alıyor. En sonunda Hamburg'u yine 2 gol atarak yendi. Yine Nürnberg deplasmanda da 2 gol atmış. Kaiserslautern'da zaten onlar da herkesten gol yediği için bugün Kaiserslautern'e de gol atacağını düşünüyorum. Zaten KG ve 2.5 üst yüzdesi çok yüksek. 2.5 üstesi daha yüksek. Çünkü Kaiserslautern kendi başına da üst yapabilir. O yüzden onu göz önünde bularak 2.5 üst yüzdesi yüksek. Ama iki oranda aynı. Yani ikisini de oynayabilirsiniz. İkisi de aynı derecede. Yani bence %50 fark etmez. Hatta ben direkt birleştirip 2.5 üst ve KG alma taraftarıyım. Ama siz dediğim gibi 2.5 üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar İngiltere Premier Lig'den West Ham kendi evinde Burnley'i ağırlayacak. West Ham'ın oranı 1.48. Burnley zaten ligin son sırasında yer alıyor. Onlar da düşecekler zaten. Kurtulma şansları yok gibi. Hemen bir bakalım. Sadece 13 puan alabildiler. 60 gol yemişler. Ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı. Deplasmanda daha çok gol yiyor zaten. Biraz da ligi artık bıraktılar gibi. Çünkü son haftada farklı mağlubiyet almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. 5-0 Arsenal. Crystal Palace deplasmandan 3-0. Kendi evinde en sonunda Bournemouth'a 2-0 mağlup oldu. Yani artık o kadar bırakmışlar ki gol dahi atamıyorlar neredeyse. Hiç olmazsa daha öncelerden gol atıyorlardı. Aston Villa deplasmandan 3-2 mağluple döndü. Yani bir reaksiyon gösteriyorlardı ama şu son 3 haftadır o da yok sanki. Yine deplasmandan bol gollü bir mağlubiyete dönecekler diye düşünüyorum. Zaten son 4 deplasmandan 3 gol yiyerek dönmüşler. Yani Manchester City ile oynamış, Liverpool oynamış ama Crystal Palace'tan da 3 gol yemezsin mesela. Orada bir reaksiyon bile gösterememiş. Artık düşmeyi kabullenmişler gibi diyebilirim. West Ham ne yapıyor? Son 2 maçını kazandı. Hafta içi UEFA maçı yaptı geldi. Onu da göstereyim size. Biraz bir yorgunluk hissedebilir. Freiburg deplasmanından mağlubiyetle döndü. Son saniyede, son dakikada burada bir penaltı kazandılar ama hakem penaltıyı vermedi. Yani %100 penaltıyı VAR'a gitti, vermedi. VAR'a gittiği halde vermedi. Oradan bir bile dönebilirdi. Hafta içi tekrar Freiburg'la maç yapacaklar. Biraz kafalar da orada olabilir ama ne kadar da olsa Burnley'i yeneceklerdir diye düşünüyorum. 1.48 maç sonu bir oranı değerlendirilebilir. KG var ve 2.5 üst yüzdesi aynı %58 görünüyor. Burada üst olur mu? İlk önce üst oynardım ben. Çünkü West Ham kendi başına 3-4 tane yapabilir. Burnley zaten 3 tane gol yiyebiliyor. Üst ve var arasında tercih yapsam üstü seçerim. Ama ben maçın üst olmasını bekliyorlarken ben bu
bu üstü yaparsa West Ham yapar diye düşünüyorum. O yüzden ev 1.5 üst alacağım. Maçın 2-0 bitme olasılığı da var. 2-0 da yanıma alırım. O yüzden ev 1.5 üst denemeyi düşünüyorum. Oldu da 2-0'dan sonra kırmızı kart gördü. Belki bunu 2-2'ye getirdi. Yani en azından maç sonu birden de kaçmış oluyorum. 2.5 üstten de kaçmış oluyorum. West Ham'ın 1.5 üstünü deneyeceğim. Oranı 1.50 arkadaşlar. Aklına yatanlar bunu deneyebilir. Hatta sürpriz kuponumda farklı bir tercih de aldım. Yine videonun sonunda onu söylerim. West Ham kazanırlı bir kupon daha yaptım. Onu da ekledim. Onu da gösteririm arkadaşlar. Geçelim Fransa Lig 1'e arkadaşlar. Strasbourg kendi evinden Monaco'yu ağırlayacak. Hemen bir bakalım maça. Monaco 3. sırada 42 puanı var. Brest'le ikincilik için savaş veriyorlar diyebilirim ama ikinci de üçüncü zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Burayı kaptırmamaya çalışacaklar. Alttan Lille geliyor. Monaco'yu geçmeye çalışıyor. Onlar da iyi formdalar. Brest'in bugün önemli bir maçı var. Oradan puan kaybedebilir. Onun puan kaybettiği takdirde pazar günü Monaco kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Strasbourg'da 26 puanda. Düşmeye yakın. 1-2 maç kaybetti mi Le Havre üstüne çıkabilir Strasbourg'un. Metz de yine 20 puanda. Onlar da biraz atak. Onlar da biraz reaksiyon gösterse belki onlar da çıkabilir. O yüzden Strasbourg'un da puana ihtiyacı var. Bu yüzden KG ve 2.5 üst yüzdesi %70 yüksek açılmış. Strasbourg zaten golcü bir ekip. Yani çok fazla gol yiyor. Kendisi de gol bulabiliyor aslında. Zaten gördüğünüz gibi son 10 maçın tamamı KG var bitmiş yani. Şu Brest maçı hariç KG var ve üst şekilde sonuçlanıyor. Geçen sene de bu böyleydi. Takımın kişiliği bu arkadaşlar. Gol atıp gol yiyor. Aynı şekilde Monaco'nun da ben Strasbourg'a yine bugün gol atacağını düşünüyorum. Zaten gol yemediği maç sayısına bakalım. Gol yemediği maç sayısı 2. Gol atamadığı maç sayısı 3 arkadaşlar. Kimlere gol atamamış? Lens'e gol atamamış. Lens zaten çok gol yiyen bir ekip de değil. Gol atmak çok zor. Clermont'a gol atamamış. Son hafta Brest'e gol atamadı. Bu maçı da ben ilk yarı bir Brest golü almıştım. 2 tane attılar ilk yarıdan. Güzel oynuyor zaten Brest. Onlar da çok zor gol yiyor. Bunlar da gol atamaması normal. Son 4-5 maçı üst şeklinde sonuçlanıyor. Burada kendi evinde 2-1'li yenmiş. Paris Saint-Germain'e gol atabilmiş. Lorient'e de gol atabilmişler. Ama dediğim gibi çok gol yeme sorunları var. Monaco'ya bakalım. Onlar deplasmanda ne yapıyor? Son iki deplasmanda zaten 3-2 kazanmış. Lens'i 3-2 yenmiş. Deplasmanda bu çok önemli. Paris Saint-Germain'e son hafta 0-0 berabere kalmış. Onlar da dediğim gibi ikincilik için mücadele veriyor. Son formdalar. Son 5 maçta zaten 2 ve üstü gol atmış. Paris Saint-Germain'e 5-2 yenilmiş. O maçta bile 2 gol atabilmiş. Bugün Strasbourg'a golü var kesin. Ben ikinci golü de göreceğimizi düşünüyorum. Siz isterseniz ortaya 2.5 üst alabilirsiniz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Maç Monaco tarafından tek başına üstte de gidebilir. Strasbourg da buna destek verecektir zaten. 2.5 üst deneyebilirsiniz. Ben deplasman 1.5 üst alacağım. Onun oranı 1.64. Hem daha yüksek bir oran hem de zaten üste giderse Monaco sayesinde gidecek diye düşünüyorum. Monaco'dan rahat 2 gol görürüz diye düşünüyorum. Bir kırmızı kart falan bir sürpriz bir şey olmazsa, bir saçmalık bir şey olmazsa, hakem hataları olmazsa Monaco'dan 2 gol alırız diye düşünüyorum. 1.64 güzel bir oran. Bunu yine böyle ikinci kuponuma ekledim. Aklınıza yatar. Siz de video sonunda göstereceğim zaten. Oynamak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Geçelim Almanya Bundesliga'ya. Saat 17.30'da başlıyor. Bochum evinde Freiburg'u ağırlayacak arkadaşlar. Hemen bakalım. Bochum düşme potasına yakın. Hala düşme sınırında. Köln bugün 1 puan aldı sanırım. Mönchengladbach deplasmanından beraberlikle dönmüştü. 18 puanı var. Bochum'un 25 puanı var. Evinde çok güzel oynayan bir Bochum var ama. Evinde sürpriz sonuçlar alan Bochum Bayern Münih'i yenmişti burada. Karşılık gol var yüzdesi %67, 2.5 üst %63 olarak görünüyor. Bir bakalım evinde nasıl oynuyor. Burada Bayern Münih 3 galibiyeti var. Borussia Mönchengladbach'tan 5-2 mağlubiyetle döndü. Son haftada oynadığı maçta Leipzig'e 4-1 yenildi. Bu maçta yine Bochum'un Leipzig'e gol atacağını söylemiştim. KG var ve 2.5 üst önermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. KG'de önermiş olabilirim. Zaten ilk golü 7. dakikada attı. Daha sonra Leipzig 4 gol atarak maçı kazandı. Ama evinde iyi oynuyorlar. Bir evindeki oynadığı maçlara bakalım. 2 maçta gol yememiş. Gol atamadığı maç yok. 12 maçın tamamında gol atabilmiş arkadaşlar. Ligin başından biri gol atabiliyorlar. Zaten son haftalarda galibiyet de almaya başlamışlar. 2-4. 6 maçın 4'ünü kazanmış burada. Stuttgart'ı bile 1-0 yendiler. Onun haricinde Union Berlin'i 3-0, Wolfsburg'u 3-1 yendiler. Burada Leipzig karşısında da öne geçti. İlk golü attılar ama sonra Leipzig tabii ki 4 tane gol attı. Ben yine gol atacaklarını düşünüyorum. Freiburg'a golleri var bugün. Freiburg da zaten rahat 3 tane gol yiyebiliyor. Son haftalarda 2'den aşağı gol yemiyor zaten. Şuradan itibaren bakarsak 3, 6, 7 maçta 2 ve üzeri gol yemiş arkadaşlar. Deplasmanlarda ne yapıyor? Ona da bir bakalım. Deplasmanda 3 maçta gol yememiş. 4 maçta gol atamamış. Hangi maçlarda gol yememiş? Eintracht Frankfurt'tan ligin ilk haftalarında Mainz ve Wolfsburg'dan gol yememiş. Zaten ondan sonra buralarda Avrupa maçlarda falan da oynadılar. Yorgun düştüler. Heidenheim'den, Werder Bremen'den, Dortmund'dan 3'er gol yemiş. Augsburg'u da en son 2-1 mağlup olmuş oynadığı deplasmanda. Dediğim gibi karşılıklı gol var %67, 2.5 üst %63
3 arkadaşlar. Ben Bochum'un yine gol atacağını düşünüyorum. Ama Freiburg'un da cevap vereceğini düşünüyorum buna. KG var oranı 1.47. İlk önce bunu oynayıp temiz bir kupon yapabiliriz bundan. Daha sonra da ikinci kupona yine üstü de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var 1.72. Bunu da sürpriz kupona ekleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim Hollanda Eredivisie'ye. Nijmegen evinde Heerenveen'i ağırlayacak. İki takımın da golcü olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Heerenveen de üst takımı, Nijmegen de üst takımı. Özellikle Nijmegen evinde oynadığı maçlarda daha çok gol atıyor. Zaten 2.5 üstesi %71 görünüyor. Hemen bir bakalım evinde dışarıda nasıl oynuyorlar. Nijmegen son hafta 5-2 yendi. Hollanda'mı ondan önce Sparta Rotterdam'ı yendi. Yani minimum 2 gol atabiliyorlar gördüğünüz gibi. Herakles'i 3-1 yenmiş. Twente'yi 1-0 yenmiş. Twente de iyi bir takım. KG var. Yüzdesi daha düşük olmasının sebebi evinde bazen gol yemiyor. Kaç maç gol yememiş ona bakalım. 4 maç gol yememiş. Gol atamadığı maç yok. Evinde full gol atabilmiş arkadaşlar. İlk hafta bir 4-3 mağlubiyeti var. Onun dışında Waalwijk'te Utrecht'i 3-0 geçmiş. Burada Vitesse'ye yenilmiş. Ajax'a yenildi. Son 4 maçını evinde kazanıyor zaten. Fortuna Sittard 4-1. Twente'yi yenmiş 1-0. Herakles'i yenmiş 3-1. Sparta Rotterdam'ı yenmiş 2-0. Yani bugün Nijmegen'den ikinci golü de görebiliriz diye düşünüyorum. Heerenveen ne yapmış? Onlara bakalım. Onlar da aslında maça iyi başlarlarsa kendi başına da 3 tane gol atabiliyor. Burada 3-3 Fortuna Sittard maçı var. Çok güzel oynadığı bir Ajax maçı var. 3-0 öne geçmişti. Sonra 2 gol yedi. Burada ondan sonra Goya Tigres'a 2-0 yenildi. Sonra 4-0 Volendam galibiyeti var. Yani maça iyi başlarlarsa dediğim gibi onlar da ikinci, üçüncü golü bulabiliyor. Son zaten deplasmanda oynadığı son 4 maçın hepsi üst zaten. Bir PSV Eindhoven'a gol atamamışlar. PSV Eindhoven zaten gol yemeyen bir ekip. Ondan önce yine Vitesse'yi 3 bile geçmişler. Ben yine gollere gitmemizi tavsiye ederim. İlk tercihim üst olacak. Olur ya Nijmegen kendi başına üst de yapabilir. Ondan sonra bunun yanına KG'de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Hollanda Ligi zaten rahat bir lig. 5-10 dakikada karşılıklı gol var olabiliyor. O yüzden ilk önce 2.5 üst, daha sonra bunun yanına VAR'ı da ekleyip 2.5 üst ve karşılıklı gol var olarak yükseltebiliriz arkadaşlar. Yine Almanya Bundesliga'dayız. Eintracht Frankfurt kendi evinde Hoffenheim'i ağırlayacak. Hemen bakalım arkadaşlar maça. İki takım da yine golcü bir takım. Karşılıklı gol var yüzdesi %74 görünüyor. İki takım da 6. sırada ve 7. sırada. Eintracht Frankfurt 37 puanda 6. sıra biletini alacak gibi görünüyor. Direkt rakibi Hoffenheim'i yenerse bugün yani 6. sıra garanti gibi görebiliriz. Burada 46 puanda Leipzig var. Arada bir yenerse 6 puan farkı kalıyor. 3 puan alırsa 6 puanlık fark kalıyor ama Leipzig'i geçebileceğini zannetmiyorum. Tek bilet var burada. 6. sıra var. O da orayı kapmaya çalışıyor. Hoffenheim'i yenmek isteyecektir. Ama Hoffenheim de bu sene golcü bir takım. Çok gol atıp gol yediğini de söyleyebilirim. Son maçlarına baktığımızda zaten Eintracht Frankfurt son 4 maçı KG var bitmiş. 3 maçı da üst olarak bitmiş. KG var ve 2.5 üst. Evinde oynadığı maçlara bakalım. Evinde 4 maç gol yememiş. Bir maçta sadece gol atamamış. Gol atamadığı maçta ligin 2. 3. haftalarında Freiburg'a gol atamamış. Ondan sonra 3, 6, 8 maçtır gol atabiliyor. Zaten son haftalarda son 5 maçta evinde oynadığı maçta 5 maçı da kaybetmemiş arkadaşlar. Burada bir Bayern Münih galibiyeti var 5-1. Mönchengladbach galibiyeti var 2-1. Mainz'i yenmişler 1-0. Son haftada 2-2 Wolfsburg'da berabere kaldı. 90'da attığı golle 2-2 berabere kalmış. Karşılıklı gol var yüzdesi %74. Tekrar hatırlatayım. 2.5 yüzdesi de %64. Maç yine 2.5 üstte de gider diye düşünüyorum. Hoffenheim bakalım onlar ne yapıyor. Onların da zaten deplasmanda 2 maçtır. 3 gol yemiş. Yani rahat 3 gol yiyebilen bir takım. Wolfsburg'la deplasmanda 2-2 mağlubiyeti var. Son 2 maçını zaten Dortmund yendi. Deplasmanda 3-2. Kendi evinde Werder Bremen'i yendi. İkisi de iyi bir takım. Son 2 maçını iyi takımlar karşı oynayıp kazanmış arkadaşlar. Son deplasmanlara baktığınızda zaten full gol yediğini görebiliyor. Sadece Union Berlin'den gol yememiş. Minimum 2 gol yiyor gördüğünüz gibi. Son 4-6 maçta 2 ve üzeri gol yemiş arkadaşlar. 3 maçta 2 gol yemiş. 3 maçta 3 gol yemiş. Şuradan itibaren baktığınız zaman zaten 3 gol, 4 gol, 3 gol, 5 gol, 5 gol çıktığını görebiliyorsunuz. Yine üstlere varlara gidebiliriz bu maçta. Üst oranı 1.41, var oranı 1.37 düşük. Bu maçı üste giderse Frankfurt götürür diye düşünüyorum. O yüzden ben ev 1.5 üst alacağım. Yine oran 1.60. Deplasman da ikinci golü bulabilir ama Frankfurt daha rahat bulur diye düşünüyorum. Frankfurt'un bugün 2 golü kesin gibi. O yüzden maç sonu Eintracht Frankfurt'tan 2 gol beklediğim için ev 1.5 üst oynayacağım arkadaşlar. Aklınıza yatarsa siz de deneyebilirsiniz. Geçelim son maçımıza. Danimarka Süper Ligi'nden Viborg Brøndby maçı var arkadaşlar. Onu da almak istedim.
diyelim. Hemen bakalım. Brøndby ligin lideriydi geçen hafta. Geçen hafta puan kaybedince Vejle'ydi sanırım. 1-1 berabere kaldı. Kendi evinde birincilikten ikinciliğe düştü. Kopenhag'da Midtjylland'da geçen hafta kazanmıştı. Birinci Midtjylland şu an. Zaten buranın birincisi Midtjylland'la Kopenhag'tır. İkincisi, üçüncüsü de Brøndby'dir. Yani biraz daha buradan düşebilir bu Brøndby ama bu maçta kazanmak isteyecektir. Rakibi bugün Viborg 23 puandalar. Onlar da hani bir playoff'a buralara girebilir mi diye düşünüyorlar ama girse de zaten bir şey değişmeyecek. Yani playoff oynayacaklar. Yine buralarda kalırlar. Bir şey değişmez onlar için diye düşünüyorum. 2.5 üst %75 görünüyor. Yani Viborg kendi evinde gol bulabilir. Brøndby'den de 2 veya 3 gol bekliyorlar. O yüzden 2.5 üst yüzdesi %75. KG var yüzdesi %55. Viborg'a bakalım kendi evinde nasıl oynuyor. Golcü bir ekip, gol atan bir ekip. Gol yemediği maç sayısı 2 zaten. Karşılıklı gol var yüzdesi. 20 maçın 12'si karşılıklı gol var olmuş. İç sahada bakalım ne yapıyorlar. İç sahada yine gol yemediği maç 2, gol atamadığı maç 2 arkadaşlar. Nordsjælland'a gol atamamışlar. Bir de ligin başında Hvidovre'a gol atamamışlar. Onun dışında 2 gol atabiliyor arkadaşlar. Sadece burada bir Nordsjælland'a gol atamamış. Silkeborg'u 2-1 yenmiş. Kopenhag'ı 2-1 yenmiş. Odense'ye yenilmiş 2-1. Yine Randers ligin iyi takımlarına burada ikişer üçer gol atabilmiş. Bugün Brøndby'ye yine golü var diye düşünüyorum. Brøndby ne yapıyor deplasmanda ona bakalım. Onlar deplasmanda gol bulabiliyorlar ama gol yemiyorlar. İşin sıkıntısı orada. O yüzden karşılıklı gol var yüzdesi düşük. Deplasmanda 10 maçın altında gol yememiş yani altısında. Sadece bir maç gol atamamış. O da Kopenhag deplasmanında. Bugün gol atacağı kesin Brøndby'nin. Oranlarına bakalım. Kaç oranlar açılmış. Bugün kazanmaya yakın bir Brøndby var diye düşünüyorum. Kazanır oranı 1.77. İsterseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Ama ben direkt 2.5 üste gideceğim arkadaşlar. Olur da Brøndby kendisi de üst yapabilir. Artı Viborg'un da ben katkı vereceğini düşünüyorum. Yani Viborg'un da gol atacağını düşünüyorum. 2.5 üst ilk önce oynayacağım. Daha sonra buna KG ekleyebiliriz. Çünkü KG olup ilk önce sonra da üste gider diye düşünüyorum. 2-1, 3-1 gibi bir sonuçlar çıkabilir arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bunları değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar yine kupon tavsiyelerim olacak. İsterseniz onları da aktarayım. Aklınıza yatarsa oynamak isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. 2 maçlı bir kupon yaptım. Strasbourg Monaco maçına deplasman 1.5 üst aldım Monaco'ya. Nijmegen Heerenveen maçına da 2.5 üst aldım. Bu kuponun oranı 2.46. 2 maçlı değerlendirmek isterseniz güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Bir de üçlü ideal bir kupon yaptım. West Ham'a ev 1.5 üst aldım. Eintracht Frankfurt Hoffenheim maçına ev 1.5 üst aldım. Buna da son Viborg Brøndby maçına 2.5 üst olarak ekledim. Bunun oranı da 3.94 yapıyor arkadaşlar. Bir de biraz da riskli bir kupon yaptım. Yine aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Sürpriz bir kupon. Samsunspor Ankara Gücü maçını 1 aldım arkadaşlar. Videonun içinde anlatmadım ama Samsunspor'un kazanacağını düşünüyorum bugün. Riskli bir maç tabii ki ama Samsunspor evinde çok iyi oynuyor. O yüzden maç sonu 1 almak istedim. West Ham Burnley'e maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak aldım. West Ham bugün kazanacağını düşünüyorum. 2 ve üzeri gol atacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonu 1 ve 2.5 üst aldım. 2.16 oranı var. Yine Strasbourg Monaco maçını Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Strasbourg'un da bir gol atacağını düşünürsek 2 ve 2.5 üst olarak aldım. 2.53 gibi çok güzel bir oranı var. Son olarak da Viborg Brøndby maçına üst ve var aldım arkadaşlar. Bunun oranı da 1.83. Son olarak 18-10.1 oranı var bu kuponunda. Aklınıza yatarsa bunu da yine değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bitirelim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Çok fazla maç çıkartamadım. Bugün biraz bülten kısır gibi geldi bana. 7 tane maç çıkartmaya çalıştım. Yine kupon önerilerim oldu. İnşallah faydalı olur. İnşallah tutar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.